1 Eylül 1983 gecesi İstanbul Cihangir'de bir apartman dairesinden yükselen silah sesleri yalnızca bir kadının hayatını değil, Yeşilçam'ın en cesur, en kırılgan ve en talihsiz yıldızlarından birinin hikayesini de sonsuza dek susturacaktı. Kızı Zümrüt'ün çığlıkları arasında hayata veda eden bu kadın, kamuoyunun Kasımpaşalı Emmanuel olarak tanıdığı Feri Cansel'di. Onun yaşamı, şöhretin ışıltısıyla yalnızlığın karanlığı arasında gidip gelen tutku, mücadele, hayal kırıklığı ve ihanetle örülü sarsıcı bir öyküydü. Kıbrıs'ın mütevazi sokaklarından başlayıp Yeşilçam'ın acımasız setlerine uzanan bu 39 yıllık yolculuk geride unutulması zor bir hüzün bıraktı. Bu videoda Feri Cansel'i anlatıyorum. Kanalımı desteklemek için videoyu beğenerek abone olmayı lütfen unutmayın. Feri Cansel 7 Temmuz 1944'te Kıbrıs'ta Feriha adıyla dünyaya geldi. Ortaokula kadar süren eğitim hayatının ardından çocukluğu yaşıtlarından oldukça farklı bir ruh haliyle geçti. Sokakta oyun oynayan bir kızdan çok erkeklerle kavga eden, onlarla maç yapan, iddiaya giren, korkusuzluğuyla dikkat çeken asi bir karakterdi. Hayat ona ilk sert darbesini ise çok erken yaşta vurdu. Daha henüz 13-14 yaşlarındayken kendisinden oldukça büyük bir adamla evlendirildi. Bu evlilik çocukluğunu elinden aldığı gibi onu erken yaşta anneliğe sürükledi. 19 yaşında kızı Zümrüt'ü kucağına aldığında aslında hala büyümeye çalışan genç bir kadındı. Gençliğinin bir bölümü Londra'da geçti, manikürcülük yaparak çalışma hayatına atıldı. Kültürel olarak zengin bir çevre görmüş, farklı bir dünyanın kapısını aralamıştı. Fakat içinde büyüyen asıl tutkuysa sinemaydı. Herkes Avrupa'ya gitme hayali kurarken o rotasını Türkiye'ye çevirdi. 1964'te turist vizesiyle İstanbul'a geldiğinde ne parası ne de tutunacak bir dalı vardı. Çalışma izni olmadığı için yalnızca 6 ay kalabiliyor, sonra yeniden dönmek zorunda kalıyordu. Pangaltı'ndaki mütevazi günlerin ardından Taksim'de kulüp hayatı başladı. Parisyen'de servis hostesi olarak çalışırken uzun bacakları, dikkat çekici fiziği ve sahneye yakışan enerjisi kısa sürede fark edildi. Birkaç ay içinde kulübün en gözde isimlerinden biri haline geldi. Ve kamera karşısına geçtiğinde artık Feriha değildi, Feri Cansel'di. Sinema ona yeni bir kimlik, yeni bir hayat ve belki de ilk kez ait olma hissi vermişti. 1960'ların ortasından itibaren dönemin büyük yıldızlarıyla aynı setleri paylaştı. Peş peşe gelen filmlerle Yeşilçam içinde sağlam bir yer edindi. Ancak bu yükselişin ardında kırılgan bir kalp vardı. 1969'da Yılmaz Güney ile tanışması hayatının en büyük dönüm noktası oldu. Bu ilişki sıradan bir aşk değildi, tutkulu, fırtınalı ve yıkıcıydı. Ona körü körüne bağlıydı. Tutuklandığında adliye kapılarında bekleyen, her zor anında yanında duran sadık bir sevgiliydi. Tek isteği onunla evlenmekti. Ama hayalleri bir anda yıkıldı. Ansızın terk edildi. Bu ayrılık kalbinde kapanmayan bir boşluk açtı. Tam bu dönemde başka bir mücadele başladı. Türkiye'de kalabilme mücadelesi. Vatandaşlık sorunları, polis baskısı ve sürekli sınır dışı edilme korkusu. Sonunda 1971 yılında formalite bir evlilik yapmak zorunda kaldı. Bu karar hayatta kalmak için duygularını değil mecburiyetlerini seçtiğinin en açık göstergesiydi. 1970'lerin başı kariyerinin en parlak dönemlerinden biriydi. Büyük yapımlarda yer alıyor, Yeşilçam'ın aranan kadın oyuncularından biri oluyordu. Fakat 1974'te geçirdiği ağır bir trafik kazası her şeyi değiştirdi. Uzun tedavi süreci, ameliyatlar ve sağlık korkuları, hatta meme kanseri riski nedeniyle estetik operasyonlarını geri almak zorunda kaldı. Ama o pes etmedi. Çünkü düşmek, onun hikayesinde hiçbir zaman son anlamına gelmiyordu. Aynı yıllarda Türk sineması ekonomik krizde sarsıldı ve erotik film furyası başladı. Birçok oyuncu sahnelerden geri çekilirken o hiç geri adım atmadı. Çünkü tek başına büyüttüğü bir kızı vardı, çalışmak zorundaydı. Yaptığı işten utanmadığını açıkça söylemesi onu diğerlerinden ayırıyordu. Dobra dili, sert mizacı ve gerçekçiliğiyle izleyicinin hafızasına kazındı. Sahneye çıktı, şarkı söyledi, hayata tutunmaya devam etti. Ama şöhretin ışığı içindeki yalnızlığı aydınlatmaya yetmedi. 1976 yılında yaptığı evlilik de mutluluk getirmedi.
3 yıl sonra bir kez daha ayrılıkla yüzleşti. Hayatının son perdesi ise 1979'da İzmir'de tanıştığı Melih Hük ile açıldı. Başlangıçta umut gibi görünen bu ilişki zamanla kıskançlık, öfke ve maddi sorunlarla zehirli bir hal aldı. Ve o gece Neden bu kadar geç kaldın? 1 Eylül 1983. Yüzündeki ifade- Evde kız Zümrüt ve yakın dostları vardı. Gece yarısına doğru gelen Melih Ük'le başlayan tartışma birkaç dakika içinde geri dönüş olmayan bir trajediye dönüştü. Silah sesleri duyulduğunda yalnızca bir kadın değil, yarım kalmış umutlar, söylenmemiş sözler ve yaşanmamış bir gelecek de yere düştü. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Feri Cansel 39 yaşında hayata veda etti. Katili Melih Hük yakalandı, ceza da aldı. Fakat 7 yıl sonra çıkan afla özgürlüğüne kavuştu. Feri'nin cenazesi ise dostlarının topladığı parayla memleketine gönderildi. Cenazede kalabalıklar yoktu. Görkemli bir veda yoktu. Sessiz bir uğurlama, sessiz bir defin. Geride sadece filmlerindeki cesur gülümseme ve kızı Zümrüt'ün suskun direnci kaldı. Bugün onun hikayesi yalnızca bir Yeşilçam yıldızının trajedisi değil. Bu hikaye hayata karşı tek başına duran, defalarca düşse de yeniden kalkmaya çalışan bir kadının hikayesidir. Sevilmek isterken kırılanların, güçlü görünmek zorunda kalanların, ışığın içinde yalnız kalanların hikayesidir. Belki de onu unutulmaz kılan tam olarak buydu, kusursuz olmaması. Yaralı, öfkeli, cesur ve gerçek olması. Bu yüzden yıllar geçse de adı Yeşilçam'ın en hüzünlü yıldızları arasında yaşamaya devam ediyor. Ruhu şad olsun.